Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyim. Bugün arkadaşlar yeni başlayan oyuncuların en çok ve en sık yaptığı hatalardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki bazı hatalar yapınca bunun bedeli ağır oluyor. Ya yeni bir eyalette başlamak zorunda kalıyoruz ya da oyuna çok fazla para yatırmak zorunda kalıyoruz. Bu ara çok sık oyuna yeni başlayan oyuncu olduğunu görüyorum. Gerçekten bu aralar Whiteout Survival gerçekten aşırı popüler bir oyun olmaya başladı ve her yeni eyalette birden fazla, ya çok fazla daha doğrusu Türk oyuncu oyuna başlıyor. O yüzden talep olursa, videolar izlenirse, beğeni ve yorum gelirse arkadaşlar, yeni başlayanlar için de daha fazla öğretici videolar çekmeye başlayacağım. Zaten yakın zamanda da akademi videolarım devam edecek. Ve aynı zamanda Discord'da da soru cevaplara zaten devam ediyoruz. Arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani unutmamak için notlar aldım arkadaşlar. Videonun sonunda da iki tane bonus bilgim olacak. Hani işinize yararsa diye yeni başlayan arkadaşların. Şimdi şöyle gidelim. Ekranı çok fazla oynatmayacağım arkadaşlar. Notlara bakıyorum. Öğretici olması için çok fazla videoyu uzatmadan, boş bilgiler vermeden, sizleri sıkmadan sadece öğretici şeyleri anlatıp geçeceğim. İlk iki maddem arkadaşlar biraz tavsiye niteliğinde olacak. Bunu biraz kendi üstüme vazife gibi görüyorum. Çok fazla para harcayan arkadaşlar falan oluyor. Neyse, her neyse, uzatmayayım. İlk başta arkadaşlar kendinizi başka oyuncularla kıyaslamayın. Oyuna ilk başladığında yapılan çoğu şeylerden biri, hatalardan bir tanesi. İşte ittifa giriyordum. Hemen şuradan göstereyim yeni başladığımda. Kendi yaptığım şeyi söyleyeyim. Güç sıralamasına bakıyordum. Şurada insanlarla kendimi kıyaslıyordum. İşte ben üçüncü sıradayım, şu bana yaklaşıyor ya da şu yukarıdaki çocuğu geçmeye çalışayım deyip daha fazla para atıyordum ve mantıksız paralar ve harcamalar yapıyordum. O yüzden gerçekten param boşa gidiyordu. Bunu çok fazla oyuncunun yaptığını düşünüyorum. Bence yapmayın. İkinci tavsiyem arkadaşlar. Hırs yapmayın. Yine benzer. Yani gidip şuradaki oyuncuyu geçmeye çalışmayın. Sizin paranız varsa inanın her zaman sizden daha fazla parası olan bir tane oyuncu bu oyunda vardır. Bu eyalette birinci olursunuz arkadaşlar. Ya bu sefer şurada komşu eyaletlerde burada sıkıntı yaşarsınız. Ya dediğim gibi hiçbir zaman bu oyuna para dayanmaz. O yüzden keyif aldığınız kadar para atın. Gereksiz hırslardan kaçının. Şimdi daha çok oyundaki yapılan hatalardan bahsedelim. Oyunun başlarında rakiplere saldırıp asker kaybetmek ya da şato savaşına reviri doldurup asker kaybetmek. Evet. Oyunun başında arkadaşlar şu an göstereyim. Benim 2 milyona yakın bir askerim var. Şuradan da toplam asker kaybımı göstereyim. 800 bine yakın bir kaybım var ama bu 800 bin kaybın zaten çoğunu geri aldım oyundan. Çünkü ileride SVS savaşı diye bir şey geliyor. Bunlar eyaletler arası savaş oluyor arkadaşlar. O savaşlarda kaybınızın %90'ını geri alabiliyorsunuz. Sadece askerlerinizin %10'u ölüyor. Biraz daha temelden anlatmaya çalışayım. Normalde herhangi bir zamanda buradaki insanlardan bir tanesine saldırdığınızda sizin ittifakınızda olmayan saldıran tarafın askerleri ölür. Savunan tarafın askerleri revire gider. Eğer reviri doluysa onun da askerleri ölmeye başlar arkadaşlar. O yüzden oyunun başlarında da asker de çok değerli olduğu için gereksiz savaşlardan kaçının. Çünkü o askerler size bazı etkinliklerde çok fazla işinize yarayacak. O yüzden ne kadar az asker kaybederseniz o kadar iyi olur. Diğer maddeye geçelim. Mağazalardan gereksiz şeyler satın almayın. Bir tane örnek göstereyim şurada. Şu mağazaya girdiğimizde şuna isim değiştirmek için satın almayın. Şu rastgele ışınlayı satın almayın ya da şunu bölge ışınlayıcı satın almayın. Ya da buradaki işte kalkanı, ne bileyim, yine bunları şöyle şuraya geleyim. Ya gereksiz olan şeyleri satın almayın arkadaşlar. Ben şu an haftalık mağazada sadece üstteki 3 tanesini alıyorum. Transfer bileti. Bu şu an yeni başlayan oyuncuların mağazasında olmaz diye tahmin ediyorum. Daha sonradan ekleneceğini düşünüyorum. Ben bu mağazaya eklendiği andan itibaren 150 bine, sağ üstte 195 bin var. 150 bin arkadaşlar, bunu satın alıyorum. Sol taraftakiler de daha sonradan bize eklenmişti. Önceden yoktu. Bunlardan almaya çalışıyorum. Ve burada hem haftalık mağazada hem de bugünlük mağazada gördüğüm tüm VIP şeylerini alıyorum arkadaşlar. Onlar gerçekten bizim için değerli. Burada gelişmiş ışınlayıcı, hızlandırma falan ben almıyorum. Daha çok VIP'leri almayı tercih ediyorum. Oyunun başında biraz gelişmiş ışınlayıcı alıyordum herhalde. Tam emin değilim. Onu da alırsanız indirimli bir şekilde alın bence. Her neyse. Onun dışında buradaki mağazalarda her birinde almanız gereken şeyler var arkadaşlar. Şimdi bunlara tek tek girmeyeceğim. Eğer bu videoya 100 beğeni gelirse
Ee, Direkt mağaza rehberi diye atarım. Her birinin bir amacı var çünkü. Her birinden almanız gereken mantıklı şeyler var. Onlar dışında farklı şeyler satın almamanız gerekiyor. O farklı bir videonun konusu olsun. Dediğim gibi bu videoya 100 like gelirse arkadaşlar o videoyu da bu hafta içinde atarım. Yanlış paketler satın almayın. Hemen direkt şuraya gelip göstereyim. Bunun da videosunu çekeriz. Tek tek hangi paketler alınmalı, alınmamalı ki zaten kanalımızda bunun paketi var. Frostar nedir? Hangi paketler daha iyi diye rehber oynatma listesine girerseniz o videoyu da bulabilirsiniz. Gerçekten kanaldaki en iyi videolardan biri bence. Şuradan uzak durun arkadaşlar. E, Kesinlikle buradaki paketleri satın almayın. Ya buradaki paketler rezalet kötü paketler. Ve onun dışında bazı yine buralarda oyunun başlarında kötü paketler geliyor. Yani şu an size tek tek şey yapamayacağım, gösteremeyeceğim. Video süresi çok çok fazla uzamasın ve konudan sapmayalım. Dediğim gibi eğer istek ve talep olursa yorumlara yazarsınız ya da Discord kanalımızda direkt video içerik fikirleri var. Oraya da yazarsanız arkadaşlar bunun da videosunu tekrar yeni başlayan oyuncular için çekerim. Almanız gereken paketler oyunun başında ya da almamanız, uzak durmanız gereken paketleri sizlere listeleyebilirim. Ayavında formasyon yapmak. Şimdi Ayav videolarını izliyorsunuzdur arkadaşlar. Muhtemelen bu oyuna başlayan biri Ayav'ını öğrendikten sonra direkt YouTube'a Ayav'ı yazıyor. Yüksek ihtimalle de bizim kanalla karşılaşıyor. Şimdi çektiğimiz videolarda arkadaşlar formasyon falan öneriyoruz. Şöyle yaparsanız daha fazla vurursunuz, böyle yaparsanız daha fazla vurursunuz gibisinden. Ama bizim asker sayımız çok yüksek olduğu için arkadaşlar rahat rahat kendi asker sayımıza göre bir formasyon yapabiliyoruz. Örnek veriyorum 100 bin askeri olan ya da 50 bin 70 bin askeri olan birinin çok fazla formasyon yapma şeyi yok. Ayağında yüksek puan almak istiyorsanız özellikle de oyunun başlarındaysanız arkadaşlar kesinlikle eşit bir şekilde askerlerinizi dağıtıp İttifakınızdaki bakın güçlü oyuncular kim? Zaten şuradaki ittifak sıralamasında görürsünüz. Daha çok onların şeyine asker göndermeye çalışın ve kendiniz kesinlikle burada seferberlik açmayın. Belli bir seviyeye gelene kadar kendi seferberliğinizden çünkü diyelim ki 1 milyon hasar vuracaksınız. Ama başka birine gönderdiğinizde 3 milyon 4 milyon hasar vuracaksınız. Ben oyunun başında uzun bir süre açmadım. Daha sonra çok güçlenmeye başladığımda artık ittifaktaki arkadaşlar da benim açmamı istemeye başladılar. Sizde de muhtemelen aynısı olacak. Bir nefes alayım ve o sırada diğer maddemize geçelim. Çılgınca Oda formasyon yapmak. Evet. Şimdi Çılgınca Oda öyle arkadaşlar. Oyunun belli bir gününde Çılgınca Oda etkinliği gelecek. Orada da bildiğiniz gibi formasyon yapabiliyoruz. Askerlerimizi ittifakımızdaki arkadaşlarımızı takviye olarak gönderebiliyoruz. Bunları yaptığımızda yüksek puanlar alıyoruz. Çılgın Show videolarını izlediğinizde de bu tarz videolarla karşılaşacaksınız. Ama oyuna yeni başlayan oyuncularda yine şöyle bir sıkıntı olacak. Siz askerlerinizi bir arkadaşınıza gönderdiğinizde ondan savunma puanı alacaksınız. Evet. Ama sizin şehriniz yeteri kadar savunulmuyorsa şehriniz yandıktan sonra kendi şehrinizden puan alamazsınız. İkinci kez yandıktan sonra arkadaşlar. Ve bu sebepten dolayı en yüksek puanları da zaten hemen hemen kendi şehrinizde savunduğunuz için alıyorsunuz. O yüzden oyunun başında çok fazla şey yapmayabilirsiniz. Hani keşke şey olsaydı ben oyunun başında daha henüz kanalım yokken araştırma yapıyordum. İşte Çılgın Joe'nun 1, 2, 3 diye 21 seviyesi falan var herhalde. 21 miydi 22 miydi tam hatırlamıyorum da son güncellemeyle kaç oldu. İşte keşke bunların seviyesinde bir şehre kaç tane takviye kuvvet gerekiyor diye bir Excel tablosu ya da şey olsaydı. Yapılır mı? Kesinlikle yapılır. Ama çok uğraştırıcı. O yüzden şu an elimizde öyle bir belge ya da veri yok. Olduğu zaman ya da bunu yaparsak videosunu çeker atarız. Herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu biraz aslında deneme yolu, yanılma yoluyla olacak arkadaşlar. Çılgın Joe etkinliği zaten geldiği zaman ilk gün bir oluyor. Sonra bir gün aralık veriyor. Sonra sonraki gün tekrar oluyor. İlk gün bir denersiniz. Ondan sonra eğer başarısız olursanız ertesi gün düzeltirsiniz onu. Diğer şeye geçelim. En önemlilerden biri arkadaşlar. Her videomda söylüyorum bunu. Sadece yeni başlayan oyuncular için değil, tüm oyuncular için geçerli. Elmaslarınızı boş harcamayın. Yani çok gerçekten çok fazla değerli arkadaşlar bu oyunda elmas. VIP seviyenizi yükseltmeye çok yarıyor. İleride VIP seviyeleriniz yükseldikçe şuradan mitik parçalar alıyorsunuz. Ya da güçlenmeler falan filan kazanıyorsunuz. Daha da önemlisi çarkfelek kahramanları geliyor. Her jenerasyonda yeni nesilde diyeyim, jenerasyonda diyeyim artık nasıl rahat ediyorsanız. Oradaki kahramanları alıp yükseltmenize yardımcı oluyor. Elmaslarınız biterse oyunun başında işte ışınlanmak için kullanabilirsiniz. Binaları süresini hızlandırmak için bir şey yapabilirsiniz. Elmasları kullanabilirsiniz ya da askerleri hızlandırmak için, daha fazla asker çıkarmak için kullanabilirsiniz. Bizler de yaptık bu hataları ama gerçekten bunlar büyük hatalar arkadaşlar. Elmas bu oyunda olmazsa olmaz. Ya o hatayı yaparsanız o elması almak için
Gider şuradan 800 liralık paketi satın almak zorunda kalırsınız ya da başka paketler satın almak zorunda kalırsınız. Her neyse. Kahraman donanımlarına seviye basmamak diye not almışım. Şuradan bahsediyorum. Ee, Hemen bir saniye. Şöyle göstereyim. Geliştir. Bunlar herhangi bir etkinlikte arkadaşlar puan vermez. Bunları istediğiniz gibi donanımlarınızın leveline basabilirsiniz. Biraz sonra birkaç madde sonra şey de var. Hangi malzemelerinizi biriktirmeniz gerekiyor ve etkinlikte kullanmanız gerekiyor. O da son maddelere yakın. Onu da videonun sonuna doğru tek tek hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Biriktirmeniz ve etkinliklerde basmanız gereken şeyleri de anlatacağım. Bunları biriktirmeyin arkadaşlar. Kesinlikle basın. Şu tarz sorular geliyor. Diyelim ki bu piyade ayakkabısı. Bu arada umarım çok fazla hızlı konuşmuyorumdur. Gerçekten sıkmamak ve sadece bilgi vermek için hızlı hızlı anlatıyorum. Her neyse. Şuradaki piyade kahramanının seviyesini yükselttiğimiz için sadece aşağıdaki piyadeleri mi basmamız gerekiyor? Onlar daha mı yüksek puan veriyor gibisinden sorular aldım Discord'da. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Şuna baktığınızda 10 puan veriyor. Buna baktığınızda da 10 puan veriyor. Ya da nişancıya bastığınızda da 10 puan veriyor. Hiçbir fark yok. Bunların hepsini hızlı seçip basabilirsiniz. Ben şu an niye basmadım bilmiyorum. Buna basmayacağım. Başkasına basarım. Sıradakine geçelim. Kahraman TP'lerine basmamak demişim. Kahraman TP'leri de buradaki 80 seviyeler oluyor arkadaşlar. Bunlar da herhangi bir etkinlikte puan vermez. Bunları da gönül rahatıyla basabilirsiniz. Yanlış bastığınız bir şey olursa zaten tatbikat kampından sıfırlayabiliyorsunuz. Şuradan seviye sıfırlamadan herhangi bir kaybınız da olmuyor. İçiniz rahat olsun. Sıradaki madde otomatik ava katılmamak. Oyunun her aşamasında bu değerli arkadaşlar. Bu Azrail etkinliğine bakmayın. Bu jenerasyon 4 geldikten sonra yani oyunun 200. gününe yakın seviyelerde geliyor bu. Bu sizin oyundaki Cina etkinliğinin bir benzeri. Cina bir süre sonra gidiyor. Onun yerine bu geliyor arkadaşlar. Buradaki ödülleri kesinlikle almaya çalışın. Her gün. İşte 50-50 yapın bunu. Alttakini 50-50 yapın. Cina etkinliği bittiği için bunu yapamıyorum zaten. Buradan gerçekten güzel ödüller geliyor. Ben oyunun başındayken bunu yapmıyordum. Şurada tüm birliklerinizi gönderebilirsiniz. Ya da burada otomatik diziliş ayarlayabilirsiniz. Ben mesela diziliş ayarlamışım. Her birinden 20'şer bin gönderiyor. Kahramanları göndermiyorum. Şehirde bırakıyorum. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burası 8 saatte bir aktif oluyor ya da bitiyor arkadaşlar. 8 saatte bir aktif edebilirsiniz. Mesela şurası 50'de 50 olduğu için bunu kapatmışım. Sadece yukarıdakini etkinleştirmişim. Zaten aşağıda geri sayım sayıyor. Diğer maddemiz düşük seviyedeki ittifaklara katılmak ya demişim. Daha doğrusu düşük sıralamadaki diyelim. Ben şu anda birinci sıraladaki ittifaktayım. Oyunun başında da birdeydim. Yani oyunun sonlarında da bırakacağım zaman da muhtemelen birde bitireceğim. Oyunun birinci sıradaki ittifakında genellikle arkadaşlar balina diye tabir ettiğimiz çok fazla paket satın alan oyuncular oluyor. Onlar da paketler satın aldığında burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ tarafta ittifak hediyesi, hızlandırma, elmas, kahraman TP'leri, hızlandırmalar. Ya inanılmaz burada yüksek şeyler geliyor. Bunları hafife almamak gerekiyor. Bunlar çok fazla birikiyor ve sizi diğer ittifaklardan öne geçiriyor. O yüzden kesinlikle arkadaşlar yüksek sıralamalardaki ya da çok fazla para yatıran oyuncuların olduğu ittifaka katılın. Evet, diğer çok önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Sadece günü gününe bu oyunu oynamayın. Her zaman bu oyunda ileride neler geleceğini öğrenin. Arkadaşlarınıza sorun ama bir şeyi sorarken, birinden bilgi alırken kesinlikle aynı bilgiyi arkadaşlar birden fazla kişiye sorun. Çünkü ben de her zaman şunu söylüyorum kanal için. Yanlış söylediğimiz bir şey varsa kesinlikle yorumlarda belirtin. Discord'a gelin tartışalım, konuşalım. Bunun doğrusunu yayınlayalım. Çünkü kimseyi yanıltmayalım. Herkes bu oyuna emek veriyor ve para harcıyorlar. Herkes doğru bilgiyi öğrensin. Bizim tüm kanalın mantalitesi zaten bu. O yüzden şöyle günü gününe oynamayın arkadaşlar. Burada takvimi sürekli kontrol edin. İleride hangi etkinlikler gelecek? Eğer o etkinlikleri bilmiyorsanız Discord kanalımıza katılıp öğrenebilirsiniz. Zaten şöyle söyleyeyim. Şuradaki tüm etkinliklerle alakalı kanalda videolar var arkadaşlar. White House Survival Wiki diye bir tane site var. Oradan da bu etkinlikler hakkında yine bilgiler alabilirsiniz. Mesela şunun ismini yazarsınız. Silahlanma yarışı ya da ne bileyim işte sizde bu şeydir. Kahramanını yükselttir. Şehrini planla. Şehrini geliştirdir. Onun İngilizcesi orada vardır. Hangi görevleri istediği sizde yazar. Hangi malzemeleri istediği de yazar. Onlara göre önceden hazırlık yapabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar burada sadece haftalık etkinlikler falan gözüküyor takvimde. Discord kanalımıza katılırsanız rehber kanalımız var. Sol en aşağıda. Şu an gösteremiyorum.
Discord kanalımızın sol en aşağısında rehberimiz var. O rehberde arkadaşlar eyalet günleri diye bir bölüm var. Oradan oyunun sonuna kadar ki gelecek genleri işte Gen 1, Gen 2, Gen 3 ya da ateş kristali binaları, seviyeleri, etkinlikler, yeni gelecek petler ne zaman geliyor? Hepsinin günü yazıyor arkadaşlar. Discord'umuza katılıp onları da ilgili de bilgi alabilirsiniz. İleriye ne kadar hakim olursanız arkadaşlar ona göre de hazırlıklı olursunuz. Sıradaki maddeye bakalım. Evet, beklediğiniz maddeye geldik arkadaşlar. Etkinliklerde kullanılması gereken malzemeler. Oyunun ilk günden itibaren bence şöyle yapmamız gerekiyor. Hızlandırmaları falan arkadaşlar. Şuradaki hızlandırmaların hepsini, birlik tedavi hızını söylemiyorum. Diğer 4 hızlandırmayı da bence etkinliklerde kullanmanız gerekiyor. Çünkü bunu bastığınızda karşılığında sadece mesela fırın seviyeniz 10'da 12 olacak. İşte 13'te 14 olacak ya da şurada askeriniz 500'lü 1000 olacak. 5000'de 10.000 olacak. Sadece gücünüz artacak yukarıdan. Ama bunu mesela bu subay projesi etkinliği örnek veriyorum. Ne diyor? Birlik eğit diyor. Bunu mesela ben burada kullanırsam hem yine gücüm artmış olacak arkadaşlar. Hem aynı zamanda buradaki ödülleri almış olacağım. Bir de ekstradan şurada sıralamaya girebilirsem buradan 50.000 elmasa kadar ödül alabiliyorum. Hızlandırmalar artı ada aksesuarı alabiliyorum. Kesinlikle en önemli sebebi bu. Şimdi diğer malzemeleri tek tek sayayım. Diğer en önemli şeylerden bir tanesi biriktirmeniz ya da etkinliklerde kullanmanız gereken şey kesinlikle esans taşı. Daha sonra şef donanımı malzemeleri. Bunlardan birisi sert alışım, cila çözeltisi ve tasarım planı. Biliyorum tasarım planı nasıl biriktireceğiz diyorsunuz. Bu genelde paket alınarak geliyor ya da bazı etkinliklerden satın alabiliyorsunuz oyun içi şeylerle ya da bazı mağazalardan azar azar alabiliyoruz. Diğer maddemiz tılsım malzemeleri hemen yanında zaten. Bunlar da genelde oyunda en çok şato savaşı ve buz ateşi madeninden elde edebiliyoruz ve birkaç mağazadan satın alabiliyoruz. Bunları da kesinlikle biriktirmeniz gerekiyor. Pet malzemeleri arkadaşlar. Pet eğer eyaletinize geldiyse oyuna ne kadar gelirsiniz bilmiyorum. Şu dördünü de pardon. Evet biraz da basınca. Yan yana bu dördünü de hatta şu yukarıdaki çok daha değerli. Bu beşini de arkadaşlar kesinlikle bence bekletip etkinliklerde basın. Hadi oyunun başında belki biraz şey yapabilirsiniz. İlk gelen pete inşaat hızı verene biraz basıp inşaat hızını alabilirsiniz. Ama onun dışındaki diğer petlere o kadar da önemli değil. Çünkü ileride çok daha güzel savaş petleri gelecek. Sıradakine bakalım. Enerji demişim. Arkadaşlar oyunda en zor bulunan şeylerden biri tekrardan şef enerjisi. Asla bu şef enerjilerini gidip burada basıp hızlı hızlı Cina'ya ya da ne bileyim kutup dehşeti avlamak için kesinlikle şey yapmayın. Her gün zaten yapmanız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Şurada zaten 200 doluyor. Bunu her gün sıfırlayın. Günde 2 kere de size zaten oyun kendisi şef enerjisi veriyor. Onları da sıfırlayın. Nasıl sıfırlayacaksınız? Önceliğiniz kesinlikle zaten Fener Kulesi. Fener Kulesi yaptıktan sonra başka bir göreviniz yoksa, başka bir etkinlik de yoksa eyalette kutup dehşeti kesersiniz. Biraz hayvan avlarsınız. Bitince bırakın arkadaşlar. Ama dediğim gibi kesinlikle bunu biriktirin. İlerideki etkinliklerde işinize yarayacak. Zaten paralı asker diye bir etkinlik gelecek. Tam bir eziyet. Çok fazla enerji istiyor. O etkinlikte 3 gün sürüyor. O etkinlikte de kesinlikle arkadaşlar geldiği gibi hemen bunları basmayın. İlk 2 gün kendi oyunu size verdikleriyle tamamlamaya çalışın. Son gün bitmeden önce kalanını kullanabilirsiniz. Bu şekilde de enerjiden tasarruf edersiniz. Diğerine gelelim. Kahraman parçaları. Bu da oyunun başlarında arkadaşlar şurada gördüğünüz kahraman parçalarının hepsini oyunun başlarında şey diye bir etkinlik geliyor. Kahramanı yücelt mi, kahramanı yükselt diye bir etkinlik geliyor. Yine orada kullanıp oradan ödüller alabilirsiniz. Diğer bir tanesi de genel mitik kahraman parçası. Bunu bence kesinlikle Gen 2'ye kadar harcamayın. Oyun başındaki arkadaşlar için söylüyorum. Gen 2'de arkadaşlar Alonso kahramanı gelecek. Nişancı hemen şöyle göstereyim. Ben oyunun başına yapmadım. En büyük hatalardan biriydi. O yüzden zaten videosunu defalarca çektim ve şu an birçok arkadaşımız düzgün bir şekilde yükseltti. Bu kahramanımız arkadaşlar. Bu şu an kendiliğinden bende 3 yıldız oldu. Çünkü oyunun 200. gününe geldikten sonra oyun sana bunu yavaş yavaş artık veriyor. Ama bu saatten sonra çok da bir işime yaramayacak. Bunu oyun başında genel mitik parçalarla yavaş yavaş 475 parça harcayarak 4 yıldız yaparsanız arkadaşlar bu karakter sizi oyunun 200. gününe kadar idare edecek nişancı olarak. Ya bu benim size tavsiyem. Bence buna kullanın. Diğer bir şey de arkadaşlar ateş kristali. Bu zaten oyunun başında size gelmeyecek ama
Belki o aşamada olan bir arkadaş varsa ateş kristali ya da bu ateş kristali parçalarını da biriktirmeniz gerekiyor. Elmasları zaten söylemiyorum bile. Onu en başta zaten söylemiştim. Tamam. Ee, Yapılan genelde hatalardan bahsettim arkadaşlar. Şimdi bonus bir iki tane maddeye gelelim. Rastgele ışınlama ve kaynak toplama süresi azaltma diye not almışım. Şurada profil resminin altında yukarıya doğru bir ok var. Buna bastığımda arkadaşlar şuna bir kere dokunun kalkana. Burada size arkadaşlar koruma kalkanı veriyor. 8 saatlik ücretsiz. Şu an 3 tane hakkım kalmış mesela. Bu sürekli yenileniyor. Mesela 2 gün 14 işte 14 saat sonra bir tane daha yenilenecek buraya. Ya da mesela şurada büyümeye geldiğimde burada rastgele ışınlayıcı var. Şehrimde eğer askerler şehrimdeyse bunu bastığımda arkadaşlar şu an muhtemelen dedim oldum. Çünkü askerler şehrimde değilmiş arkadaşlar. Bu da ufak bir troll olmuş oldu. Şöyle eski yerimize dönelim. Neyse dönmeden bonus bilgiyi vereyim. Mesela arkadaşlar biraz asker gücüm var. Fırınıma örnek veriyorum. 23-24 seviye. Deli gibi kaynağa ihtiyacım var. Ben bunu oyun başına yapıyordum. Şöyle yapıyorum. Rastgele ışınlanmalar kullanıyorum. Haritada oyunu bırakmış arkadaşları böyle aramaya çalışıyorum. Bildiğiniz elle böyle arıyorum arkadaşlar. İttifaksız, NAP 10'da, NAP 20'de olmayan arkadaşları buluyorum. Saldırıyorum, kaynaklarını topluyorum. Ama bunu yaparken kesinlikle gidip 5 milyon, 10 milyon kaynak için gidip çok fazla asker kaybetmeyin. Askeri basarkenki maliyetinize, sürenize bakın ve bunun kararını kendiniz verin. Hani ben buna saldırıyorum ama bu kaynak için değer mi değmez mi? Çünkü zaten çoğu oyuncunun şehrinde 2000, 3000, 4000, 5000 asker falan oluyor. Sizde zaten 100-150 bin asker olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Gidersiniz, yakarsınız, hemen kaynakları toplarsınız. Bonus bilgi olsun diye bir tane de ışınlanma kullandım. Siz de bu ışınlanma anlatımına videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi diğer bonus bilgiye gelelim. Kaynak çok fazla lazım olduğunu biliyorum arkadaşlar. Kaynağı yollarken askerlerinizi şöyle şuradan yine burada toplama hızı var. Bunu belki bilmeyen arkadaşlar vardır diye söylüyorum ama çoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen. Buna bastığınızda arkadaşlar 8 saatlik 250 elmasa %100 daha hızlı arttırıyor. Bu da 24 saatlik 600 elmasa. Bence oyunun başında bunları kullanmaktan çekinmemek gerekiyor kesinlikle. 600 elmas yani tabii çok değerli. Elmasları da saklamak gerekiyor ama kaynak da çok önemli. Hadi 600'ü basmayın arkadaşlar. 8'i basın en kötü. Buna siz karar verin. Artık hesabını yaparsınız. Ekleyecek başka maddem kalmadı. Bakıyorum şöyle notlarıma ve yanlışlıkla OBS'i de açtım. Her neyse 22 dakika olmuş. Gerçekten upuzun sürdü ve nefes nefese kaldım. Hızlıca benim gidip su içmem gerekiyor. Siz de bu sırada videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. İzleyicilerimizin çoğu hala kanalımıza abone değil. Kanala abone olursanız arkadaşlar destek olmuş olursunuz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.